YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Size yine ve yeniden çalışma odamdan sesleniyorum. PT video serimizin son videosundayız şu an. Listening videosuyla bu PT serüvenini kapatmayı düşünüyorum. Umarım sizler için yararlı oluyordur tüm bu söylediğim şeyler, tüm bu verdiğim taktikler. Tekrar ediyorum, ben bir öğretmen değilim, PT uzmanı değilim, PT hocası değilim. Sadece kendim çalıştığımda edindiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Bunun öncesinde speaking'i çekmiştim, writing'i çekmiştim, reading'i çekmiştim ve bu listening task'imiz. Şimdi bu listening'de yine şöyle size hangi bölümlerden ne kadar yüzdeliklerde puan alacağınızı gösteriyorum. Aslında 3 videomda tüm hepsini size göstermiştim. Gördüğünüz üzere Write from Dictation %25 oranla listening bölümünün en çok puan getiren bölümü. Bu Write from Dictation'ı ben writing bölümünde zaten size anlatmıştım. O yüzden oraya bakabilirsiniz. Repeat Sentence ikinci en çok puan getiren bölüm. O da %23. Repeat Sentence bölümü de nerede yer alıyordu? Speaking bölümünde yer alıyordu. O yüzden onu da Speaking bölümünde anlattım. Tekrar oraya bakabilirsiniz. Highlight Incorrect Words. Bunu nerede anlattım? Bunu da Reading bölümünde anlattım. Bir önceki video. Şu an beni listening videosunda ilk kez görüyorsanız bunların hepsini zaten diğer videolarda anlattım. O yüzden böyle hızlıca bir nerelerde anlattığımı söyleyeceğim. O yüzden hepsini anlayabilmek için tüm bu 4 videoyu izlemeniz sizin için çok yeterli olacak. Devam ediyorum. Fill in the blanks listening bölümü %12'lik bir katkı sağlıyor. Bunu da writing bölümünde anlattım. Retail Lecture %9'luk, gitgide azalıyor bu yüzdelik dilimler. Retail Lecture'da Speaking bölümünde, hatta Retail Lecture, Summarize Spoken Text ve Answer Short Question'ı da Speaking bölümünde anlattım. Multiple Choice, Multiple Answer sarılı olduğu için göremiyorum yüzdesini. Sanırım %2 olması gerekiyor. Bu da şöyle, bunda size verebileceğim çok bir taktik yok. Bunda bir audio dinliyorsunuz ve çoktan seçmeli bir soru. Cevabı yani doğru cevap birden fazla. Ya 2 ya da 3 tane. Bunu bir önceki videoda söylediğim gibi C şıkkını seçip geçebilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi sadece %2'lik bir bölüm getiriyor. %2'lik bir değere sahip. O yüzden Write from Dictation'ı, Repeat Sentence'ı ve Highlight Incorrect Word yapmaya zaman ayırırsanız buna hiç zaman ayırmanıza gerek yok. C deyip geçebilirsiniz. Select Missing Word. Bunda %1 getirisi var. Burada bir audio dinliyorsunuz ve tüm o audio'nun sadece bir kelimesi eksik. 3-4 tane seçeneğiniz oluyor ve hangisi eksik onu buluyorsunuz. Yine burada da %1 katkı sağladığı için yapabilirseniz yapın, audio'yu dinleyin, anlayın. Anlamazsanız da gerçekten bir seçeneği seçip geçin. Çünkü %1 etkisi var. Multiple Choice Single Answer'da da yine Multiple Choice, Multiple Answer'da olduğu gibi bir audio dinliyorsunuz. Ve tek bir doğru cevabı var. Bunu hep söylüyorum. Hep. Sadece audio'yu dinleyip anlamanız için listening'inizin iyi olması gerekiyor. Bunun için de hep söylüyorum. Podcast dinleyebilirsiniz. İngilizce altyazılı dizi izleyebilirsiniz. TEDx konuşmaları izleyebilirsiniz. Çünkü Multiple Choice Single Answer listening bölümünde size verebileceğim gerçekten hiçbir taktik yok. Audio'yu, size söylenen o lecture'ı anlamanız gerekiyor. Bunun için de olabildiğince listening'inizin, dinlemenizin gelişmiş olması gerekiyor. Highlight Correct Summary'yi de yine Reading bölümünde anlattım. Görünen o ki listening bölümünde size söyleyeceğim gerçekten fazla bir şey kalmamış. Çünkü hepsini diğer bölümlerde anlatmışım. Şimdi genel olarak PTE üzerine birkaç bir şeyler söyleyecek olursam, öncelikle İngilizceniz çok iyi değilse ve böyle PTE sınavının nasıl olduğunu tam anlayamıyorsanız size uzman PT'yi almanızı öneririm. Çünkü uzman PT'de önce size seviyenize göre gramer öğretiyorlar. Daha sonra gramer öğretiyorlar, PT kelimeleri öğretiyorlar, daha akademik kelimeler öğretiyorlar ve bunu öğretirken bir Türkçe hoca yapıyor size bunu. O yüzden İngilizceniz çok iyi değilse öncelikle PT nasıldır, hangi sorular nasıl gelir vesaire bunu öğrenmek için önce bir Türkçe öğretmenden bunları dinlemek sizin için daha iyi olur. O yüzden uzman PT'yi öneriyorum. Hiçbir reklam vesaire yok bunlarda. Ama eğer belli bir seviyenin üstündeyseniz, benim bu söylediklerimle taktikleri alıp kendinizi geliştirebilecek seviyedeyseniz ben Ape Uni ile çalıştım. 3 aylık premiumu $90'dı.
50 dolardı pardon. 3 aylık premium üyeliği 50 dolardı. 50 Avustralya doları. Bence o da gayet çok uygun. Ayrıca bir kursa gitmek istiyorsanız, bu Avustralya'da yaşayanlar için söylüyorum bunu. Bir kursa gitmek istiyorsanız English Wise'ın kursuna gidebilirsiniz. Ben ona da gittim. Gördüğünüz üzere tüm tuşlara bastım. English Wise'ın kursuna gidebilirsiniz. Belki Türkiye'de de PT kursları var mıdır diyeceğim de yok, sanmıyorum PT kursu olduğunu. Uzman PT sizin kursa gitmenizden sizi kurtaracak. Uzman PT alabilirsiniz Türkiye'deyseniz. Dediğim gibi Avustralya'daysanız da English Wise'ı öneririm ama kurs birazcık pahalı. Ben 4 aylık kursa sanırım 700 ya da 800 dolar ödemiştim. Hiçbir bilginiz yoksa, hocaya ihtiyaç duyuyorsanız öneririm. Ama eğer birazcık böyle yapabiliyorsanız ve APUni ile kendiniz bilgisayardan, kendi evinizden pratik yaparak alabileceğinizi düşünüyorsanız bunu da alabilirsiniz. Çünkü biri 50 dolar, diğeri 700-800 dolar. Arada çok büyük bir fark var. O sizin hedefinizin ne kadar yüksek olduğuna ve sizin İngilizce seviyenizin ne kadar iyi olduğuyla ilgili bir şey. Evet, sanırım PT hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım gerçekten faydalı olmuştur. Yani birinizin bir puanla bile katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Çok sevinirim. Beni bu PT videolarıyla tanıyan, videolarımı bu şekilde gören insanlar için de ben genelde Avustralya'da yaşam videoları çekiyorum. Eğer Avustralya ile ilgili merakınız varsa ya da Avustralya ile ilgili merakınız yoksa bile benim videolarımı izlemek isterseniz YouTube kanalıma sizi beklerim. Instagram hesabıma beklerim. Umarım çok başarılı olursunuz gerçekten. Sanki böyle bir devir kapanıyor gibi hissediyorum. Neden böyle hissediyorum bilmiyorum. Çünkü bu süreçte de böyle çok kişiyle konuştum. PT çalışan falan. Sanki onların hepsine veda ediyormuşum gibi geliyor. Ama bu bir veda değil tabii ki de. Keşke daha çok bilseydim ve keşke daha çok söyleyebilseydim size. Evet. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Umarım hepinize çok faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.